Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu akşam sizlere daha önce kanalımda tek desen olarak çalıştığım ve bu yüzden çok eleştirildiğim örneğimi tekrar uygulayarak paylaşmak istedim. Çeyizlik yeleklerde ve mevsimlik örgülerde kullanacağınız her ipe çok yakışan bir model yapacağız arkadaşlar. Ajurlu bir örnek olduğu için ben bu akşam 2,5 numara ince bir şiş ve tüysüz bir yelek ipi kullanacağım. Örneğimin bir tane deseni toplam 11 adet ilmekten oluşuyor. 11'in katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna 2 tane ilmek ekliyoruz örneği tamamlamak için. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. İstediğiniz bir lastik uygulamasını yaptıktan sonra örneğimizi ön yüzden kurmaya başlayacağız. Siz el ayarınıza göre istediğiniz bir şiş tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi ben ince şiş kullanacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sırayı ön yüzden kuruyoruz. 2 adet ters örüyoruz. Bunlar bizim ara modelimiz. Yani ara ilmeklerimiz. Buraya dilediğiniz bir ara ilmeği koyabilirsiniz. Daha sonra örneğim 9 adet ilmekten oluşuyor. Burada birinci ve ikinci ilmeğimi düz ördükten sonra sıradaki 2 adet ilmeğimi alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Benim alışkanlığıma göre burada yer değiştirmesi yapmıyorum. Alttan batarak kesiyorum ve daha sonra kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Orta bölüme geldiğimde bir tane düz örüyorum. Tekrar ilmek arttırıyorum. Bu defa artırdıktan sonra sıradaki 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Kalan 2 tane ilmeğim var. Onları da 2 düz olarak örüyorum başta olduğu gibi. Ve buraya kadar duruyorum. 2 adet ters ve 9 ilmekle bir tane modelimi bitiriyorum. Şimdi ikinci desene geçiyorum. Yeniden araya 2 tane ters örüyorum. 2 adet düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmek artırıyorum. Bir düz. Tekrar ilmek artırdım. Sıradaki 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru düz olarak kesiyorum ve arkasına 2 düz. Örneği tamamlarken yine ara desenle yani 2 adet ters ilmekle modelimizi bitiriyoruz ve bu şekilde ilk kurulum sıramızı yapıyoruz. Tersine döndüğümde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Ara ilmeklerimiz 2 düz. Örneğe geldiğimde 9 adet ters olarak çalışıyorum. Yani 2 düz 9 ters olarak örneğin tersini uygulayacağız. Burada bir işlem yapmıyoruz. Bütün kesim ve arttırmalar ön yüzde oluyor. Tersinde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Devam edeceğim. Yine 2 ilmek düz, 9 ilmek ters. Artırmalar da burada ters olarak çalışılıyor. En sona geldiğimde yine 2 adet düzümü örüyorum. Ve bu şekilde tersine gelen sıraları hep değişmeyecek. Yani ilk 6 sıra bu teknikle örülecek. 2 düz 9 ters olarak çalışacağız. Dolayısıyla şu anlık sadece ön yüz sıralarıyla ben de devam edeceğim. 3. sırama geldim. Yine aradaki 2 adet tersimi örüyorum. Şimdi burada artık modele bakarak ilerleyeceğiz. Birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeğimin önünde sağ kesim ilmeği var. İkisini şöyle alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmeğimi artırıp ortaya bu defa 3 tane düz örüyorum. Tekrar ilmeğimi artırıyorum. Bu defa sıradaki 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru ve arkasına da bir tane düzümü örüp ilk desenimi bitiriyorum. Arada 2'şer adet ters ilmeğimiz var. Onları ördükten sonra yeniden başlıyorum. Bir ilmek düz,
2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıp ortadaki ilmekleri 3 düz olarak örüyorum. Tekrar ilmeğimi artırıyorum. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bir düz ördüm. Devamında 2 adet ters ile 3. sıramızı ön yüzden bitiriyoruz. Tersinde döndüğünüzde ilmekleri gördüğünüz gibi örüyorsunuz. 2 düz, 9 ters şeklinde 5. sıramıza geliyoruz. Yeniden 2 adet ters ilmek örüyorum. Artık kesim ilmeğimizin önünde son ilmek kaldığı için birlikte sağ tarafa doğru keserek örmeye başlıyoruz. Kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Bu defa ortaya 5 adet düz örüyorum. 3, 4 ve 5. Tekrar artırıyorum. Yeniden son 2 ilmeğimi de buradaki ilmekleri sola doğru kesiyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Devam ediyoruz. Tekrardan arada 2 adet ters örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kestim. Dolayıp ilmeğimi artırdım. Ortaya 5 adet düz örüyorum. Tekrar dolayıp ilmeğimi artırıyorum. Bu defa 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 2 adet tersimden sonra da kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Buraya kadar zaten en klasik tekniği uygulayarak örneğimizi oluşturduk. Şimdi 7. sırada örgü tekniğimiz değişiyor. Kenar ilmeğimizden sonra 2 adet tersimi örüyorum. Başlarken sağ kesim ilmeğim var en başta. Onu bir düz olarak örüyorum. Artırmamı yine bu noktaya yapıyorum. Ajur delikleri aynı yönde ilerliyor. Ve bir tane daha düz örüyorum. Şimdi bakın şuradaki en orta ilmeği baz alırsanız sağında ve solunda kesimler yapacağız. Önce 2 ilmeği birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Fakat buraya bir artırma yapmıyoruz. Artırmayı ne yapmıştık? Onu buraya en başa yapmıştık. O yüzden kafanız burada karışmasın. Sağ kesimden sonra bu ortadaki ilmeği terse çeviriyorum. Ve hemen yanındaki ilmekleri bu defa sola doğru kesiyorum. Bakın artırmaları buraya yapmıyoruz. Burada hiç kafanız karışmasın. Ortada bir ters, sağında ve solunda kesimlerimizi yapmış olduk. Devam ederek bir düz örüyorum ve artırmamı bu noktaya yapıp buradaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi bir daha yapacağız. 2 adet ters örüyoruz. Daha net anlarsınız. Bir tane düz örüyoruz. Artırmamızı dolayarak aynı noktaya yapıyoruz. Tekrar bir tane düz örüyoruz. Bu bölümden sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir adet ters örüyorum bu ilmeği, en ortadaki ilmek. Daha sonra tekrar 2 ilmeği birlikte yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bu sol kesimden sonra bir düz ve dolayıp artırıyoruz. Devamında yine bir tane düzümüzü örüp sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 7. sırayı bitirdikten sonra şöyle 8. sırayı bir kuple göstereceğim. Yine 2 tane düzümü örüyorum. Burada 9 adet ters örüyorduk biliyorsunuz. Şimdi başlangıçta 4 tane tersimi örüyorum. Ön yüzde bir tane ilmeği terse çevirmiştik biliyorsunuz. O da burada düz olarak gözüküyor. 4 ters, bir düz. Buradaki ilmeği düz öreceksiniz. Tekrar 4 adet ters örüp bundan sonraki son 2 sırayı bu şekilde tersinden çalışacaksınız. Ön yüze geliyoruz 9. sıramıza. Kenar ilmeğimizden sonraki 9. sıramız bizim 7. sırayla aynı tekrar. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Tekrar bir tane düz ördüm. Bakın buradaki kesim ilmeği artık kendini gösteriyor. Hemen önündeki ilmekle beraber sağ tarafa doğru ilmeklerimi kestim. Bir tane ters ördüm.
Yine yönünü çevirip 2 ilmeği sola kesiyorum. Siz burada kendi ayarınıza göre yön çevirip çevirmemenize karar verebilirsiniz. Bir düz ördüm. Bir tane artırıp tekrar bir düz örüyorum. Yani 7. sırayla tekrar bir sıra ilerliyoruz. Yeniden bir düz, bir dola ve tekrar bir düz. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Bir ters ördüm. 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum. Yine bir düz, bir artırma, bir düz. Bu şekilde yeniden 9. sıramızı, ön yüzdeki son sıramızı çalışmış oluyoruz. Şimdi bundan sonra tersini de örüp yeniden birinci kurulum sıramıza geri döneceğiz. Buradan itibaren baktığınızda şöyle 5 tane ajur deliğiniz olması gerekiyor ve bu şekilde yeniden orta bölümden ilk kurulumla modeli devam ettiriyoruz. Baktığınızda şu an zaten tam bir desen çıkmamış gözüküyor. O yüzden 5. sıraya kadar modeli şöyle kısa kısa göstereceğim ki herkes daha net anlasın. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Şu an ilk sırayı tekrar ediyoruz. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bakın alt taraftan belli oluyor zaten kesim ilmeklerim. Bir adet artırma yaptım. Buradaki ters ilmeğimizi bu sıra düze çeviriyoruz. Bir düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. Bu defa 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim ve arkasına 2 adet düz ördüm. Böylelikle örneğimin ilk sırasını yeniden tekrar etmiş oluyoruz. Arada 2 adet tersimiz var. Ve yeniden başlıyoruz. 2 ilmek düz. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Tekrar bir arttırma yapıp 2 ilmeğimi birlikte sola kestim ve arkasına 2 adet düz ilmek ördüm. Böylelikle ilk kurulumumuzu bitirmiş olduk. Tersinde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz ve ön yüze 3. sıra tekrarına geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmek ters örüyoruz aralara. Burada bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayıp ilmeğimi artırıp tekrar 3 adet düz örüyorum. Tekrar artırdım. 2 ilmeği birlikte sola kestim. Bir düz ördüm ve bu şekilde 3. sırayı da tekrar etmiş oluyoruz. Yine arkasında örüp 5. sırayı da bir tekrar edelim. Yine aradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Modele kesimle başlıyorum. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim, arttırdım ve ortaya 5 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar artırıyorum ve son 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve böylelikle örneğimin 5. sırasında modelimizin tam bitmiş halini görüyorsunuz. Yani 1,5 desen çalıştığınızda ortaya tam bir örnek çıkmış oluyor arkadaşlar. Bununla ilgili çok fazla eleştiri almıştım. Ben de videomu tekrarlamak istedim. Umarım sizi sıkmadan anlaşılır bir şekilde paylaşmışımdır. Modelimizin daha büyük bitmiş parçası da bu şekilde. Angora ip ve gene 2,5 numara şiş kullandım. Örneği anlatırken de ince bir şiş kullandım çünkü model daha oturaklı çıkıyor benim elimde. İnce şişle çalıştığımda çok sıkı örmüyorum. Bir de boyunda ördüğüm için parmağımı sıkmam gerekiyor. Kameranın karşısına sıkamadığım için parmağımı atıyorum. Yoksa ip gelmiyor boynumdan. O yüzden attığım zaman da gevşek bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu da beni çok mutsuz ediyor açıkçası. Size örnek yaparken de böyle her zaman her şeyin en iyisini çıkartmak için uğraşıyorum. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.